Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bugün Karen Thomas'ın yaklaşık 30 yıl önce yaşadığı ölüme yakın deneyimle birlikteyiz. Bir ameliyat esnasında yaşadığı bu deneyimde rehberi kendisine geri döndüğünde yaşadıklarının ve gördüklerinin gerçek olduğunu ispatlayacak bir kanıt bulacağını söyledi. Bu deneyimde öğrendikleri tüm hayatını değiştirdi. Karen 7 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte bir teknedeyken babası ani bir kalp krizi geçirerek onun gözleri önünde vefat etti. Bu kayıp Karen için çok travmatik olmuştu. Çünkü babasının yaşaması için deli gibi dua etmişti. Ancak olmadı. Karen o zaman ve sonrasında uzun yıllar boyunca kendisinin yaratıcının gözünde değersiz biri olduğunu, yeterince iyi bir kul olmadığını ve bu yüzden duasının kabul olmadığını düşündü. Bu duygusu hep devam etti. Yıllar sonra evlendi, 2 çocuğu oldu ve fizyoterapist olarak çalışmaya başladı. Kocası ve kendisi küçük bir kasabada büyümüş, daha sonra Alaska'ya taşınmışlardı. Bu sırada erkek kardeşini bir trafik kazasında kaybetti. Farklı bir kiliseye gitmeye başlamıştı. Daha iyi ve yüce yaratıcının gözünde daha değerli olmak, cennete gidebilmek için vaftiz oldu. Yeniden doğmuş bir Hristiyan olarak kabul ediyordu kendisini. Vaftiz olmadıkları için kaybettiği babası ve kardeşinin cennete gidememiş olmasından endişeleniyordu. Kilisenin kurallarına uydukları sürece o ve ailesinin öbür dünyada mutlu ve rahat olacağına inanmış ve tüm hayatını buna göre değiştirmişti. Ölüme yakın deneyiminden 5 yıl kadar önce bir omurga ameliyatı geçirmişti ve şimdi sırtındaki sorunlar tekrar başlamıştı. Yine bir ameliyat geçirmesi gerekecekti. Eşiyle birlikte tüm akrabalarından ve kilise cemaatinden dua etmelerini isteyerek o sırada 9 ve 6 yaşında olan çocuklarıyla beraber çalıştığı hastaneye gittiler. Ameliyat sırtından olacağı için yüzüstü yatırılmıştı. Anestezi verilir verilmez bir anda bedeninden ayrıldı. Kendisini tavanın köşesinden odaya bakarken buldu. Ancak cerrah hemşireye bağırıp kan almaya gönderince sesler ve bağırışmalar dikkatini çekti. Bedeninin sırt üstü çevrildiğini gördü ve o anda orada yatanın kendisi olduğunu anladı. Vücudunun içinde olmadığını ve ölmüş olması gerektiğini düşündü. İlk aklına gelen bekleme odasındaki kocası ve çocuklarına gitmek, onlara iyi olduğunu söylemek oldu. Evet, öldüm ama iyiyim demek istiyordu. Kendisini sakin hissediyor, bir korku duymuyordu ancak eşi ve çocukları için endişe ediyordu. Bekleme odasına gitmek için duvardan geçerek onu getirdikleri yolda ilerlerken koridorda bir ses, "Bu adama dikkat et," dedi. Bu yüzden dikkati normal sokak kıyafetleri giymiş bir adama çekildi. Kendisinin geldiği yöne doğru aceleyle gidiyordu. Karen adamın düşüncelerini duyabiliyordu. Hızlıca içeri ameliyata girmesi gerektiğini düşünüyordu. Adam aceleyle içeriye girdiğinde Karen tekrar bekleme odasına yöneldi. Ancak o sırada bulunduğu katın tavanından yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kontrol kendisinde değildi. Hastane çatısından çıktı ve gökyüzüne yükseldi. Artık şehrin üzerinde hızla uçuyordu. Soğuğu veya rüzgarı hissedemediğini fark etti. Bir suyun kenarına ulaştı, karanlık bir tünel ya da mağara benzeri bir açıklık belirdi ve içine çekildi. İçeri girdiğinde son derece hızlı hareket etmeye başladı. Hiçbir şey göremiyordu. Çok karanlıktı. Uzakta iğne ucu kadar bir ışık vardı. O kadar. O hızla ilerledikçe ışık büyüdü ve sonunda ışığa daldı. Hemen o anda muazzam bir sevgi, barış, sevinç ve mutluluk duygusuyla doldu. Her şeyin yolunda olduğunu hissetti. Nerede olduğunu görmek için aşağıya baktı. Ayakları veya bir beden algısı yoktu.
Kahverengi kayalık bir zemin gördü. Neredeyse çöl gibi çok kurak görünüyordu. Hiç yeşil görmedi. Neredeyim? Burası cennet olamaz, diye düşündü. Solundan telepatiyle gelen bir ses duydu. Beni takip et. Bunu duyduğunda yamaçtan tırmanan bir adam olduğunu fark etti. Kendisini onun hemen arkasında buldu. Ona dikkatlice baktı, saçları siyahtı ve arkada toplanıp bir deri parçasıyla bağlanmıştı. Kirli beyaz renkli, basit bir giysisi vardı. Belinde yine basit bir deri kemer ve ayağında sandaletler vardı. Tekrar düşündü. Evet, burası cennet olamaz. Çünkü cennette olsaydım İsa ile birlikte olmam gerekirdi. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum ama İsa olmadığını biliyorum. Ancak bu adam kendisine şefkat ve sevgi duyuyordu. Ondan gelen sevgi ve merhameti hissetti. Yamaçtan yukarı çıktıklarında tüm manzara değişti. Artık yemyeşil ve muhteşem görünümlü bir alandaydı. Çimenler ve daha önce hiç görmediği her türlü renkte parlak çiçekler, güzel yemyeşil yapraklı ağaçlarla büyüleyici bir yerdeydi. Her şey canlıydı ve enerjileri dışarıya yayılıyordu. Artık takip ettiği adamın rehberi olduğunu hissetmişti. Adam tekrar beni takip et, dedi. Bir nehrin kıyısına geldiler. Nehrin karşısında ölmüş akrabaları vardı. Babası ve ölen kardeşi oradaydı. Tüm diğer akrabaları ile birlikte. Görünüşleri ona yabancı gelen 4 kişi daha vardı. Ama onların kendisi doğmadan önce ölen büyükler olduğunu biliyordu. Herkes orada Karen'ı gördüğü için çok mutluydu. Suyun üzerinden geçerek onların yanına gitmek istedi ama rehberi, "Hayır, şimdi gidemezsin. Önce gitmemiz gereken başka bir yer var," dedi. Karen çekilmeye başladı. Yine hareketini kendisi kontrol edemiyordu. Çok büyük ve güzel bir binaya doğru ilerledi. Roma tarzı bir binaydı. Beyaz sedef gibi parlıyordu. Başka spiritüel varlıklar da gördü. Kapıya doğru uzanan merdivenleri çıkıyorlardı. Bazıları da binanın etrafındaki açık alandaydı. Binanın içine kadar rehberini takip etti. Kütüphane benzeri çok büyük bir yere girdiler. Masalarla dolu uzun bir açık alan, yanlarda ise göz alabildiğince yükseklere uzanan kitaplar ve eski parşömenler vardı. Rehberi ona hayat kitaplarının burada saklandığını söyledi. Sonra tekrar kendisini takip etmesini istedi. Başka bir alana gideceklerdi. Toplantı masası gibi bir masa, etrafında bir grup ruhsal varlığın olduğu bir odaya girdiler. Rehberi, hayatına ve bu zamana kadar olan her şeye bakacağız, dedi. Masanın ortasında hologram belirmiş gibiydi ve tüm hayatını tekrar yaşadı. Etkileşim içinde bulunduğu tüm insanların duygularıyla birlikte. Yanlış anladığı, kaba davrandığı insanların duygularını, öfkelerini ve acılarını hissetti ve devamında kendisinin sebep olduğu bu duyguların dalga etkisini gördü. İyi ve nazik davrandığı insanların hislerini ve sonrasında yarattığı etkileri gördü. Onlar da aynı iyi ve güzel etkiyi diğer insanlara aktarıyorlardı. Kendini kötü hissettiği, daha iyisini yapabilirdim diye düşündüğü zamanlarda orada bulunan tüm ruhsal varlıklar ona sadece sevgi ve anlayış aktardılar. Hiçbir yargılanma duygusu yoktu. Sonra o varlıkları tanıdığını hissetti. Doğmadan önceki hayatını planlamasına yardım eden rehberlerdi ve bu hayatta başarmayı umduğu şeyleri biliyorlardı. Ona isterse kalabileceğini veya geri dönebileceğini ama karar vermeden önce hayatına dönerse olacakları göstermek istediklerini söylediler. Gösterdiklerinden bazılarının kesinlikle gerçekleşeceğini, bazılarının ise etkileşimde olacağı diğer insanların seçimlerine bağlı olması yüzünden gerçekleşmeyebileceğini, çünkü herkesin özgür iradesi olduğunu söylediler. Başka bir odaya geçtiler
rehberi ona insanların onun için yaptığı duaları gösterdi. Müzik notalarına benzeyen şeyler vardı. Bu notalar üst üste yukarıya doğru yükseliyordu. Rehberi hepsinin farklı bir duayı temsil ettiğini ve her duanın kendine özgü eşsiz bir titreşimi olduğunu söyledi. Bu dualar kendisine yaklaşırken rehberi o sırada hastanede olanları ona gösterdi. Kocasını ve çocuklarını gördü. Doktor kocasıyla konuşuyordu. Kızının öleceğinden korktuğu için yaptığı duaları gördü. Kızının duasıyla birlikte Karen olmanın, bir anne ve eş olmanın tüm duygularını yeniden hissetti ve geri dönmeye karar verdi. Ayrılmadan önce rehberi kendisine geleceği ile ilgili gösterilenleri hatırlamayacağını, çünkü hatırlamanın özgür iradesine etki edeceğini, ancak geri döndüğünde bu yaşadığının gerçek olduğuna dair kanıtı bulacağını söyledi. Ve Karen odasında uyandı. Fiziksel bilinci çok karışıktı. Ne olduğunu anlayamamıştı. Karnına bakıp eşine doğum mu yaptım diye sordu. Omurga ameliyatından çıktığını hatırlayamamıştı. Ama ruhani bilinci son derece açık ve netti. Her şeyi hatırlıyordu ve hala orada hissettiği sevgi, huzur ve mutluluk duygusu devam ediyordu. Sanki bu duygularla dolu koruyucu bir balonun içindeydi. 12 gün hastanede kaldı. Bu süre zarfında bir doktor onu kontrol etmek için geldi ve onu gördüğü anda ruhunu ilk terk ettiğinde, rehberinin "bu adama dikkat et" dediğinde gördüğü kişi olduğunu fark etti. Ancak bir şey söylemedi. Evde eşine olanları anlattığında eşinin ona tam olarak inanmadığını, travma yüzünden beyninin bir oyunu olarak düşündüğünü anladı. Ayrıca kilisede veya ailede konuştuğu kişiler de ona inanmamış ve anlattıklarını hoş karşılamamıştı. Dikişlerini aldırmak için tekrar hastaneye gittiğinde doktorla konuşmaya karar verdi ve ona ölüme yakın deneyimini ve onu gördüğü anı anlattı. Nasıl giyindiğini, nasıl göründüğünü ve telepatik olarak duyduğu düşüncelerini ona söyledi. Doktor onun bunları nasıl bildiğine çok şaşırdı. Çünkü o gün hastanede olmadığını ve büyük bir atardamar kesiği olan hastayı kurtarmak için acil olarak ameliyathaneye çağrıldığını, dışarıdan geldiği için o şekilde giyindiğini söyledi. Doktor onun hayatını kurtaran kişiydi. Karen bu kanıt ile gördüklerinin gerçekliğine ikna oldu. Karen bu deneyimi hala tüm detaylarıyla hatırlıyor ve her düşündüğünde onu tekrar yaşıyor, oraya büyük bir özlem duyuyor ve evi olarak kabul ediyor, bunun bir tür ev veya vatan hasreti gibi olduğunu söylüyor. Bu deneyimden önce kendisini değerli hissetmiyordu. Çünkü çocukken yaptığı dua kabul edilmemişti. Ve bu da kendisini Tanrı'nın gözünde değersiz hissettirmişti. Oysa orada bulduğu şey zaten değerli olduğu ve sevildiğiydi. Sadece kendisi değil, ölen babası, erkek kardeşi ve tüm diğer akrabaları da yeterince değerliydi. Vaftiz olmadıkları, hatta özel günler dışında kiliseye gitmedikleri halde onları cennette görmüştü. Önemli olan bu değildi. Karen şunları anlatıyor. Tanrı'yı tek kelimeyle tanımlasam ona aşk derdim. Tanrı çok sevgi dolu. Öyle bir sevgi ki onu tanımlayacak bir kelime yok. Ve mükemmel, ben mükemmel olmaktan çok uzağım ve ne kadar uğraşsam da asla mükemmel olamam. Ve yine de Tanrı hepimizi farklı şekilde yarattı. Hepimizin zayıflıklarını biliyor ve bizi seviyor. O bizi yaratan ve daha biz ne yapacağımızı bilmeden önce bilen. Hayatımızı doğmadan önce planladığımıza inanıyorum. Ancak doğduktan sonra özgür iradeye bağlı seçimler yaptığımızı düşünüyorum. Yani hayatımız gideceğimiz yöne dair doğmadan önce yaptığımız planlar ile özgür irademizle yaptığımız seçimlerin bir kombinasyonudur. Aksi halde
bizler belirli şeylere belirli tepkiler veren robotlar olurduk ve Tanrı bunu istemedi. Bana göre her şeyi bilen ve bizi sonsuz şekilde seven Tanrı, kötü şeylere nasıl izin verebilir sorusunun cevabı da bu. İnsanların özgür iradeleriyle yaptığı seçimler, sonsuzluk hayal edebileceğimizden çok daha öte bir kavramdır. Bu yaşam, sonsuz bir ruhun yolculuğunda sadece küçük bir nokta gibidir. Bu sonsuz varoluşta, dünyada yaşarken hissettiğimiz ve hiç geçmeyeceğini düşündüğümüz, bize çok uzun ve zor gelen acılar, üzüntüler, sıkıntılar aslında o kadar kısa bir süre için yaşanılıyor ki. Ve aslında çok önemli, dramatik ve korkunç görünen şeyler, zaman içinde bir noktada içinde olumlu şeyler barındırır. Dua, dışarıya gönderdiğimiz bir enerjidir. Sevgi dolu, düşünceli, destekleyici ve nazik olması gerekir. Duanın ardındaki iyilik ve sevgi güçlü ve çok önemlidir. Belirli bir sonuç almak amacıyla dua etsek bile, o sonucun nasıl gerçekleştiği, gönderdiğimiz sevgi ve iyiliğin yanında ikinci plandadır. Uzun vadede ortaya çıkan şeyin o bireysel ruh için en iyisi olduğuna güvenmeliyiz. Belki de dua ettiğimiz kişi hayatta kalmaz ve vefat eder. Ancak yine de belki de tüm o duaların gücü ve güzelliğiyle bu dünyadan ayrılması onun için en doğru zamanlamadır. İnsanlar ebedi ruhlarıyla, yüksek benlikleriyle iletişim kurabilirler. Meditasyon bir yoldur ancak aynı zamanda inanç, ibadet ve dua ile yüksek benliğinizle iletişim kurabilirsiniz. Başkalarına yardım etmek çok güzel bir ibadettir. İnsanlar yaşamlarını gözden geçirip hayattaki amaçlarını anlamaya çalışmalı. Belki hiçbir şey anlayamayacaksınız. Ama amacınızı bilmeseniz bile sevgiyi almayı ve başkalarına aktarmayı öğrenerek diğer insanların hayatları üzerinde ne kadar büyük bir etki yaratabileceğinizi, ne büyük bir dalga oluşturabileceğinizi anlamalısınız. Hayatımı gözden geçirirken en önemli nokta insanlara hissettirdiklerimdi. Tüm insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşın. Dünyayı kurtarmanıza gerek yok. Sadece tek bir insana iyi hissettirseniz bile yeter. Asla yalnız değiliz. Tanrı bizimle derinden ilgileniyor ve hayal edebileceğimizden daha çok seviyor. Başkaları, artık bu hayatta olmayan sevdiklerimiz de öyle. Sevgileri hala burada ve çok güçlü. Önemli olan insanların her zaman yanı başımızda olan bu sevgiye nasıl erişeceklerini öğrenmeleri. Dua ile. Duayı günlük hayatınızın bir parçası yaparsanız yalnız hissetmeyecek, önemsendiğinizi bileceksiniz.